19 Mayıs 1953 yılında Ermenistan'ın Kirovakan şehrinde Şivaş Karapetyan adında birisi dünyaya geldi. 17 kere dünya şampiyonu, 13 kere Avrupa şampiyonu ve 7 kere ise Sovyet yüzme şampiyonu oldu. Sovyetler Birliği yetiştirmişti Karapetyan'ı ve Sui ile tanışması bir kavga sebebiyle oluyordu. 15 yaşlarındayken bir grup holigan tarafından ayaklarına taş bağlanarak denize atılmış. Son anda kendisini yukarı doğru çekebilmişti Karapetyan. Kurtulmasının sebebini ise taşın hafif olmasına bağlıyordu. Bu olay ile birlikte yüzme dersleri almaya başlıyor. Kendisindeki yeteneği keşfediyor çünkü. Profesyonel olur olmaz Ermenistan'da yüzme şampiyonu oluyor fakat okulda yaşadığı kıskançlıklar yüzünden Sovyet olmak zorunda kalıyor. Her yerde şanssızlık onu izlemeye devam ediyordu. Kiev'de gerçekleşen bir müsabaka sırasında dalış tüpü yanlış kullanılıyor ve 75 metrelik derinlikte oksijensiz kalıyordu. Buna rağmen bu olaydan kurtulup müsabakayı kazanıyor. Kazandığı haberini bile hastanede alıyordu. Bir başka olayda ise yüzme okuluna onları götüren servisin şoförü dalgınlıkla otobüsü uçuruma sürüklerken Karapetyan son anda müdahale ediyor ve kendisi dahil 30 kişinin hayatını kurtarıyordu. Ama şimdi bunları bir köşeye bırakalım ve Karapetyan'ın efsane olduğu yere, herkes tarafından adının duyulduğu olaya gelelim. 16 Eylül 1976 sabahı. Erivan'da her gün yaptığı gibi klasik bir sabah koşusu yapıyor Karapetyan. Fakat tam o esnada 92 kişilik bir otobüsün baraj duvarını yıkıp göle doğru devrildiğini fark ediyor. Bir saniye dahi düşünmeden hemen göle dalıyor. Ayaklarıyla otobüsün arka camını kırıyor ve 20 dakikalık sürede 10 metreye dalış yapıp çıkarak hızlı 30 kişiyi o otobüsten çıkarıyor. Fakat o 30 kişiden sadece 20'si hayatta kalabiliyor. O gün suya girmesinden dolayı arabanın cam kesikleri vücudunu çok fazla şekilde keser ve şehrin kanalizasyon atıkları da kanıyla karıştığı için kendisi komaya girer. Bunun üstüne bir de 2. dereceden zatürre olur. Doktorlar umudu kestiği halde 46. gün komadan sonra uyanır. Uyanır uyanmasında ama spor yaşamı bu olaydan sonra tamamen sona erer. Hastaneden çıkar çıkmaz bu olayla ilgili hemen bir açıklama yapar. İnsanlar onun spor yaşamı bittiği için üzüntülerini dile getireceğini düşünürken Karapetyan şu sözleri söyler. Çok fazla dalış yapamayacağımı biliyordum. Bu sebeple hata yapmamam gerekiyordu. Aşağısı çok karanlıktı ve ben hiçbir şey göremiyordum. O sırada bir yolcu yerine bir koltuk çıkarmışım. Koltuk yerine birini daha kurtarabilirdim. Hala o koltuk rüyalarıma giriyor. Bu yaptığı kahramanlık kapalı Sovyet sistemi sebebiyle 2 yıl boyunca gizli tutuluyor. O gün orada bu adam sayesinde kurtulmuş olanlar kimin kendisini kurtardığını dahi bilmiyorlar. 2 yıl sonra kendisi için rapor hazırlanırken bu olay ortaya çıkar ve bu sebeple birçok onur madalyası ve UNESCO'nun Fair Play ödülünü alır. Videonun en başında da söylediğim gibi işte bir gerçek kahraman sadece bu olay ile sınırlı da kalmıyor. 1985 yılında bir binada çıkan yangının içerisine atlayıp birçok insanı dışarıya sürüklüyor. Bu olay sonucunda ciddi yanıklar yüzünden tekrar hastaneye yatıyor. Fakat kısa sürede sıkıntı olmadan çıkıyor. Bu hayattan fazlası da yorulduğu için 1993 yılında Moskova'da bir ayakkabı dükkanı açtı ve orada gayet sakin bir hayat sürdürmekte.